Merhaba oyun severler, bizleri yakından takip eden bir izleyicimiz ne zamandan beri "Abi Game Pass videosu yapar mısın?" diye ısrarlı şekilde birçok videomuzun altına yorum atıyordu. Benim de uzun zamandan beri aklımda olan bir içerik olduğu için hep aklımın ucunda bir yerdeydi. Ama bu güzel listeyi yapmak ancak bugüne nasip oldu. Game Pass gerçekten güzel bir nimet. Özellikle son almış olduğu güncelleme ile yama ve mod desteğini de aktif etmesiyle beraber benim için çok daha cazip bir duruma geldi. Eskiden Game Pass'ten oynadığınız oyunlara mod veya herhangi bir yama kuramıyordum. Ama gördüğünüz gibi artık sistem dosyalarına müdahale edebiliyor ve istediğimiz değişiklikleri rahatlıkla yapabiliyoruz. Bunun için sadece Xbox Insider Hub eklentisini kurmanız ve bilgisayarınızı yeniden başlatmanız yeterli. Biz konumuza dönelim. Ben de ne zamandır oynamak istediğim ama fırsat bulamadığım Nier Automata'yı bu sayede Game Pass üzerinden Türkçe yama desteğiyle oynamaya başladım. Nier ülkemizde hak ettiği değeri görmeyen oyunlardan bir tanesi. Hem oynanışı hem atmosferiyle kendisine hayran bırakan bir yapısı var. Hele ki oyunun vermiş olduğu mesajlar var ki adamı dumura uğratıyor. Denemediyseniz muhakkak bakmanız lazım. Ve böylece nazarlık 41 Game Pass oyun önerisi listesine de hızlıca giriş yaptık. Bu arada listeye oyun serilerini almadım. Onun için ayrıca bir video 6 ayı geçmemek şartıyla en kısa sürede kanalda olacak. Son olarak videoyu montaja sokmadan önce Nier'ı kütüphaneden kaldırmışlar şansınıza. A Plague Tale Innocence. Bu oyunu oynamayan bir insan ben hikayeli oyunları seviyorum demesin. Defalarca hatırlattım. Evet, mekanik noktasında biraz sığ kalmış olabilir ama hikaye anlatımı ile benim için unutulmayan oyunlardan bir tanesi olmuştur. Karaveva dönemini anlatan, güzel bir abla kardeş dramını işleyen oynanası bir oyundur. Devam oyununun geleceği duyurusu da yapılmıştı. Umuyorum ki devam oyunu ilkinden çok daha başarılı olacaktır. A Way Out. Bu oyunda mütemadiyen tavsiye etmiş olduğum oyunların başında gelir. İki kişinin aynı ekrandan oynayabildiği, bizim YouTube hayatına başlamamıza sebep olan çok özel bir oyundur. Her ne kadar durağan bir hikaye anlatımı olsa da akılda kalıcı, bitirdiğinizde arkadaşlarınızla güzel vakit geçirmiş olduğunuz kaliteli bir oyundur. Fuck the Oscar sözleriyle akıllarda kalan Joseph Fares'ın bana göre kalfalık eseridir. Alice Madness Returns. Daha öncelerinde ismini pek çok defa duymuştum ama oynama fırsatım olmamıştı. Listeye alınca bir bakayım şöyle dedim. Hiç fena değil. Mekanikler yıllanmış ama yine de iş görür. Eğlenceli oynanış, güzel platform öğeleriyle eski tarz oyunlardan bir tanesi. Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı, geliştiriciliğini Spicy Horse gibi bağımsız bir firma yapmış olmasına rağmen dönemine göre başarılı bir oyun olduğunu söylemek lazım. Biraz psikopatlık var ama o da benim için sorun değil. Alien Isolation. Korku oyunları arasında Alien özel bir yere sahip. Kendine has bir kitlesi olan türün önemli isimlerinden biri Alien diyebiliriz. Eğer korku oyunlarını seviyorsanız ya da merakınız varsa 2014 yapımı yılın en iyi korku ödüllü oyunu alan Alien Isolation'a bir şans verebilirsiniz. Oyun oynarken atmosfere uygun hale getirmeyi şiddetle tavsiye ederim. Back 4 Blood. Left 4 Dead 2'nin ruhani devam oyunu niteliğindeki bu oyunu sanırım herkes duymuştur. 4 arkadaşlarınızla beraber girip zombilerin kafasını dağıtarak rahatlayabileceğiniz co-op özelliği olan oyunlardan biri. Bazı kesim tarafından içerik kalitesi bakımından Left 4 Dead'in altında olduğu söylense de yine de iş görür. Sonuçta tohumuna para vermiyoruz değil mi? Beğenmezseniz siler, listedeki diğer oyunlara şans verirsin. Niye? Çünkü liste uzun, alternatif bol. Ekmeğin bile 4 lira olduğu şu dönemde sahip olduğunuz lükse bakın beyler. Burnout Paradise Remastered. Yarış oyunu denince son zamanlarda Forza akla gelse de Paradise bizim zamanımızda çok beğenilen oyunlardan biriydi. Arcade havasında eğlenceli oynanışıyla keyif aldığımız oyunun remaster versiyonu Game Pass içerisinde olması hem nostalji sevenleri hem de farklı bir yarış oyunu arayanlara bir süre eğlendirebilir. Baktınız olmuyor, dönersiniz Forza serisine. Dead Cells. Bağımsız oyunlar arasında ismini duyurmayı başarmış oyunlar arasında muhakkak Dead Cells'i almamız lazım. Roguelike ve Metroidvania türünü çok iyi bir şekilde harmanlamayı başarmış bir oyun var karşımızda. Peki sizler bu oyunu bitirmeyi başarabilir misiniz? Zira oyuna sahip olanlar ile tamamlayanların yüzdesi bayağı düşüktü. Destroy All Humans. Yeter artık dünyayı kurtardığımız diyorsanız bu oyun tam size göre. Yıllarca insanlığın sonunu kurtarmak için mücadele vermiştik. Şimdi tüm o insanları yok edebilirsiniz. Bir uzaylı olarak dünyayı istila ettiğimiz oyunda, Soğuk Savaş döneminin farklı bir parodisi şeklinde yapılan oyunda tabiri caizse kafamıza göre takılıyoruz. Farklı mekanik çeşitliliğiyle keyifli bir oynanışa sahip olan oyun, kafa dağıtmak isteyenlerin deneyebileceği bir türde. Far Changing Tides. Far Lone Sales'ın devam oyunudur.
İlk oyun biraz daha tek düze olmasına rağmen güzel bir yolculuk atmosferi de sunmasından dolayı oyuncular tarafından güzel dönüşler aldı. İkinci oyun ise ilk oyunun üzerine koyarak kaldığımız yerden yolculuğumuza devam ediyoruz. Bağımsız oyunlar arasında bakılabilecek kısa hoş bir oyun. Football Manager 2022. Vakti olanların bakabileceği, evli ve çocukluların kesinlikle uzak durması gereken oyunların başında gelir. Zamanında ömrümün en güzel yıllarını CM0304'e vermiş biri olarak söylüyorum. Yapmayın, yuvanız dağılır. Bir oyun için değmez. Ama bekarsanız, hele bir de öğrenciyseniz kolay gelsin. Aman sabahlar olmasın deyip gömülün. Benim için de bir sözün atmayı unutmayın. Frostpunk, bildiğimiz şehir kurma ve hayatta kalma oyunu. Elimizdeki kaynaklarla şehrimizi ayakta tuttuğumuz, keyifli ve bağımlılık yapan başka bir oyun. Kısa bir süreliğine deneme fırsatım olsa da malum vakit meselesinden dolayı devamını getirememiştim. Ama türün başarılı oyunlarından biri. Atmosferiyle kendisini fazlasıyla oynatmayı başarıyor. Grim Fandango Remastered. Oyun camiası için çokça övülen ama benim bir türlü tanışma fırsatı bulamadığım bir başka oyun. İşlemiş olduğu kara mizah ile adını oyun dünyasına kazımış olan LucasArts'in ilk 3 boyutlu oyunu olan 1998 yapımı Grim Fandango'nun 2015 yılında remastered versiyonunun yapılması zamanında bu oyunu kaçırmışlar için güzel bir fırsat olabilir. Bildiğim kadarıyla internette Türkçe yaması da var. Bu arada indirip bir baktım, dönemine göre gerçekten orijinal bir oyunmuş. Hades. Kalmamıştır ama yine de oynamamışlar için listeye alayım dedim. Hangi tür olduğu fark etmez. Oyun oynamayı seviyorsanız Hades'i oynamalısınız. Bir dünya oyun var listede. Bana aynı oyunu 40 kere övdürtmeyin. Güzel oyun işte. İndir, oyna. Hellblade Senua's Sacrifice. Ninja Theory tarafından geliştirilen bulmaca odaklı psikoloji bozan farklı bir kafada yapılmış enteresan oyunlardan biri. Hikayesiyle güzel bir başarı elde etmesi bir yana mükemmele yakın bir ses tasarımının olduğunu hatırlatalım. Hele oyunu güzel bir kulaklıkla oynarsanız oyunun başından kalktıktan sonra beyninizin içinde Senua'nın sesleri gelmesi muhtemeldir. Yakın dövüş fena olmamakla beraber bulmacaların birbirini tekrar etmesi biraz can sıkıcı ama oyunun süresine göre göz ardı edilebilir. Hollow Knight. Ori'yi sevdiyseniz eğer bu oyunu da sevmeniz muhtemeldir. Bu da bizim klasiklerimiz arasında olup birçok defa tavsiye etmiş olduğumuz oyunlardan biri. Aksiyon, macera, platform, Metroidvania öğelerinin bir arada olduğu başarılı bağımsız oyunlar listesine adını yazdırmış özel bir oyun. Zorluğuyla oynayanı terletse de aşırı zevkli olduğunu da söylememiz lazım. Injustice 2. Süper kahramanların içinde bulunduğu kafa dağıtmalık bir dövüş oyunu arıyorsanız bu oyun onlardan biri. Evet, grafik olarak biraz mobil oyunu anımsatsa da sırf farklı karakterle oynamak için girip birkaç dakika bakabilir ya da birkaç saat bakılabilir. Genel inceleme puanları da fena değil. Denemedim ama şans verilebilecek oyunlar arasında. It Takes Two. Duymayan oynamayan kaldı mı bilmiyoruz ama başta da bahsetmiş olduğumuz Fuck the Oscar yani Joseph Fares'ın ustalık eseridir. 2 kişiyle oynadığınız, ayrılmak üzere olan karı kocayı canlandırdığımız oyunda bol miktarda mini oyunlar sayesinde tekrar oynanacak oyunlardan biridir. Mekanikleri, oynanış zenginliği, atmosferiyle almış olduğu ödülleri fazlasıyla hak eden 2021 yılının unutulmaz oyunlarının başındadır. Limbo. Samimi olmak gerekirse bana göre ikinci oyunu yani Inside çok daha unutulmazdır. Ama maalesef Game Pass'te o mevcut değil. Ama Limbo da fena değildir. Eğer Inside oynamadıysanız Limbo'ya şans verebilirsiniz. Eğer Limbo'dan keyif alırsanız Inside'a da aşık olmanız içten bile değil. Medal of Honor Elite Assault War Chest. Kanalda incelemesini de yapmış olduğumuz ağır naftalin kokulu Medal of Honor 2 genişleme paketinin de bir arada bulunduğu War Chest, naftalin kokusunu seven oyuncuların muhakkak denemek isteyeceği çok güzel bir alternatif. Yeni oyuncuları belki çok içine çekmeyecektir ama 30'lu yaşların üzerinde olanların gözleri yaşlı oynayacağı dönemin efsane isimlerinden biridir. Microsoft Flight Simulator. İlk çıktığı gün Game Pass'e gelen oyun sağlam sistemi olan arkadaşların bakabileceği türden bir oyun. Eğer sağlam bir sisteminiz varsa sırf şu güzel manzaralar için bile oynanır. Grafik üstü bir grafiğe sahip. Hele bir de değişen hava koşulları da oyunda var. Muazzam ötesi bir şey. Ama ufak bir tavsiyede bu oyunu klavye mouse ile oynamaya çalışmayın. Şimdi diyeceksiniz bir oyun için nereden bu ekipmanları bulacağız? Siz de haklısınız. Mirror's Edge. Henüz Dying Light portakaldaki tohum iken platform parkur sisteminin içinden geçen Mirror's kendi türünde özel bir yere sahip. Benim de zamanında oynadığım güzel oyunlardan biriydi. Her ne kadar bir süre sonra beni sıksa da o eşiğe gelene kadar bayağı eğlenmiştim. Dönüp bakmakta fayda var. Mortal Kombat 11.
İsmiyle, cismiyle ortada olan oyunlardan bir başkası. Her ne kadar kullanıcı yorumlarına baktığımızda türün en kötü oyunu olduğunu söyleseler de önceki oyunlarını oynamamış biri için rahat bir şekilde girip birkaç el atılabilecek bir oyun. En nihayetinde bir Mortal Kombat oyunu ne kadar kötü olabilir ki? Yani My Friend Pedro. Platform oyunlarından bir başkası. Ama bu gerçekten çok başka bir oyun. Aksiyonun bir an bile düşmediği, aşırı hareketli ve bir o kadar da eğlenceli oynanışa sahip olan Pedro, daha önce pek görmediğiniz oynanış tarzıyla da dikkatinizi çekecek. Oynanışıyla beraber mizahı da yerinde olduğunu söyleyelim. Ben gibi farklı platform oyunlarını oynamayı seviyorsanız kesinlikle bakmanız lazım. Prey. Bu oyuna kaç kere başladığımı hatırlamıyorum. Ulan neredeyse oynayan herkes öve öve bitiremedi şu oyunu. Bu oyunu beğenmeyen sayılı insanlardan biri olmanın şaşkınlığını yaşıyorum gerçekten. Umarım bir gün tekrardan kendisine şans verebilirim. Listeye aldım zira ben beğenmesem de belki siz beğenirsiniz. Oyunun kötü olduğunu söylemek zor. Sadece bana hitap etmiyor o kadar. Raji An Ancient Epic. İzometrik bir oynanışa sahip olan Raji, listede dikkatimi çekmeyi başardı. Grafikleri fena değil. Hikayesi de iş görür cinsten. Eğer oynanışı da kotarmışlarsa keyifle oynanır. Yoksa indirdiğim gibi siler, bir sonraki oyunlara şans veririm. Ama hoş bir oyuna benziyor. Genel kitlenin de beğenisini almış. Tohumuna para mı verdim deyip girebileceğimiz oyunlardan biri. Recore. Bu oyunu da çoğu kişi bilmez ama fena oyun değildir. Öyle ağam şam alberisi yok. Hatta vasatın bir tık üstü diyebiliriz. Ama platform kullanımı ve bazı mekanikleri benim hoşuma gitmişti. Hani çok zor durumda kalırsanız eğer bir bakabilirsiniz. Platform bulmaca odaklı oyunda az miktarda aksiyon da mevcut. Ama temelinde bulmaca oyunu diyebiliriz. Resident Evil 7. Var mıdır bu yiğidi bilmeyen? Sanırım yok. O zaman uzatmaya da gerek yok. Korku, gerilim tutkunlarının zaten çok yakından bildiği Resident Evil serisinin Game Pass'teki tek oyun. Haliyle en iyi oyun da bu olmuş oluyor. Neden? Çünkü neye sahipsen en iyisi odur. Eldekilerin kıymetini bilelim. Sable, sanat tasarımıyla bağımsız oyunlar arasında sıyrılmayı başarmış, ortalamanın üstüne bir kaliteyi yakalayarak dikkatleri üzerine çekti. Sanatsal açık dünyasıyla platform ve bulmaca odaklı bir oyun sunarak keyifli ve eğlenceli tadımlık çıtırlık oyunlardan biri. Açık dünyasını keşif hissiyle sunmaları oyunu daha da oynanır bir hale getirdi. Shadow Warrior 2. Başkaları bu oyunu nasıl anlatır bilemiyorum ama bence alternatif en iyi uzak doğu temalı Doom oyunu. Aksiyonu bir an durmayan, yağ gibi akan mekanikleriyle eğlenceli saatler geçireceğiniz 10 numara oyun. Eğer duymadıysanız veya denemediyseniz kesinlikle bakmanızı tavsiye ederim. Ayrıca atmosfer ve grafikler hala taş gibi. Spelunky 2. Bazı oyunculara göre ilk oyunun başarısının gölgesinde kalsa da ilk oyunu oynamayan ben gibiler için gayet keyifli platform roguelike oyunu olduğunu söyleyebilirim. Eğer türü sevmiyorsanız vaat ettikleri sizi hiç tatmin etmez veya türü sevmenizi sağlayamaz. Ama yine de şans verilebilir. Star Wars Jedi Fallen Order. Amasız şartsız son zamanlarda oynadığım en iyi Star Wars oyunu buydu. Tamam, başka Star Wars oyunu da oynamadım fazla ama bu oyun benim beklentimin çok üstünde bir başarıyı yakalamıştı. Her şeyi bir kenara bırakalım, sadece oynanışı bile yeterdi eğlenmeye. Bunun yanında atmosferi ve grafikleri de gayet iyiydi. Tek sıkıntı çıktığı dönemde biraz optimizasyon sorunu vardı. Onu da büyük ihtimal halletmişlerdir diyeceğim ama yayıncı firma EA olduğu göz önüne alınca pek de şey edemedim. Adamlar oyunu çıkardıktan sonra sanki oyunlar ona ait değilmiş gibi davranmayı huy edindiler. Superhot Mint Control Delayed. Aslında kendisi Superhot oyununun bir genişleme paketi niteliğindedir. Maalesef oyunun kendisi Game Pass'te olmadığından tadımlık bununla idare edeceksiniz. Bu oyunu bir demo olarak görebilirsiniz aslında. Oynanıştan keyif alırsanız ki büyük ihtimal alırsınız, oyunun kendisi farklı platformlardan da alabilirsiniz. Farklı, eğlenceli ve özgün bir oynanışı ile daha önce deneyimlemediğiniz bir oyun sizleri bekliyor. Superliminal. İlk çıktığı zamanları hatırlıyorum. Neredeyse tüm yayıncılar oynamış, birçoğunun devreleri yanmıştı. Kendine özgü bulmacaları ile oynayanların beyninde neredeyse tüm hücrelerin çalışmasına büyük bir katkısı olduğunu söylemek mümkün. Temelinde nesnelerin büyütülüp küçültülerek çözdüğümüz bulmacalar bir noktadan sonra içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Tetris Effect Connected. Çocukluk oyunumuz en modern hali. Samimi olmak gerekirse sittin sene para verip oynayacağım oyun değil. Ama bedava olunca gözüme bir hoş gelmedi değil. Oynanır ya, neden oynanmaz? Baksanıza bayağı renkli cıvıl cıvıl oyun işte. Oynarım ben bunu ya. Hatta benim çocukları da alır yanıma, beraber oynarız. The Forgotten City. Skyrim'in bir modu olarak başlayan maceranın kim derdi ki sonu buraya kadar gelecekti. Yolculuğumuz altın kuralı sakın bozma sözüyle başlıyor.
Başlarda ne olduğunu bile anlamasak, altın kuralın ne olduğunu öğrendiğimizde işler çok daha ilginçleşmeye başlıyor. İşlemiş olduğu Roma dönemiyle sanatsal öğelerde fazlasıyla yer verilen oyunda o dönemi yaşamak isteyenlere güzel fırsatlar sunuyor. The Pedestrian. İşte yine yeniden platform bulmaca oyunlarından bir tanesi. Seviyorum bu türdeki oyunları. Özellikle yenilikçi şeyler sunan veya sunmaya çalışan firmaları. Başarılı olduklarında gerçekten ağızda çok güzel tatlar bırakabiliyorlar. Bakınız Ori. Tabii ki bir Ori kalitesinde değil ama farklı oynanış çeşitliliği ve bulmacalarıyla güzel bir deneyim sunduğunuz rahatlıkla söyleyebilirim. Titanfall 2. Yiğidim, aslanım, koçum, pehlivanım, unutulmayan sevdam, yarım kalan aşkım Titanfall'um. Eğer bu oyunu daha önce hiç oynamadıysanız ona karşı olan özel duygularımı kesinlikle anlamanız mümkün değil. Dönemin efsanesi olduğu yetmezmiş gibi kendinden sonraki birçok oyuna da ilham olmayı başarmıştır. Respawn'un geliştirdiği, EA'in yayınladığı unutulmazlarımız arasında olan oyunun sonunun şu şekilde olması gerçekten acınası bir durum. Bu duruma kim sebep olduysa Allah onu bildiği gibi yapsın. 12 Minutes. 2021 yılının önemli oyunlarından bir tanesi de bu oyundu. Yanlış hatırlamıyorsam çıktığı ilk gün Game Pass'e gelmişti. Hala daha yerinde duruyor. İlk fragmanı izlediğimde acayip heyecanlanmış, oynadığımda ise işte demiş olsam da genel anlamda oyunu beğenmiştim. Kesinlikle devamının gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer geliştirici firma devam oyunu yaparsa çok daha kaliteli olacağından eminim. Zira potansiyeli çok yüksekti. Yazık oldu maalesef. Undertale. Oynayalı bayağı uzun zaman olmuştu. Bağımsız bir oyun olması, hatta bir kişi tarafından yapılmış olmasına rağmen oyun dünyasında büyük yankılar uyandırmayı başarmıştı. Birçok bağımsız firmaya da ilham olmuştu. Mizahı, oynanışı, hikayesi neredeyse mükemmele yakındı. Yapmak istediği her şeyi yapmış ve tadında tutmayı da başarmıştı. Oyunlarla haşır neşir olan herkesin muhakkak bildiği oyunlardan biri. Olur da bilmiyorsanız alın oynayın. Türkçe yaması da var ki tadından yenmez. What Remains of the Edith Finch. Listedeki tüm oyunları oynama fırsatım olmadı maalesef. Bu oyun da onlardan biri. Ama baktığım ve gördüğüm kadarıyla aşırı dramatik bir hikaye anlatımı ile birçok kişiyi etkilemeyi başardı. Hatta Dost Kayaoğlu'nu bile ağlatmayı başarmış. Anladığım kadarıyla ailesinin yaşadığı eve dönen karakterimiz ailesinin başına neler geldiğini anlamaya çalışıyor. Oyunda ailenin yaşayan son üyesi olan karakterin ailesinin başına neler geldiğini en dramatik şekilde oyuncuya aktararak bizleri duygudan duyguya sürüklediğini başardığını söyleniyor. Açıkçası fazlasıyla dikkatimi çekti. Sizin gibi ben de kesinlikle bu oyuna bakacağım. Çok şükür yine ayarsız, uzun bir listenin daha sonuna gelebilmeyi başardım. Bu metin hiç bitmeyecek sandım. Ve daha fazla bir şey söylemeye mecalim kalmadı. Onun için bu videoyu burada sonlandırıyorum. Hepinize iyi eğlenceler. Bu haftalık da bizden bu kadar. Hem bizleri desteklemek hem de motivasyonumuzu yükseltmek için kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğal. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyunla kalın.